Sağlıkla Kalın programından herkese merhabalar değerli izleyiciler. Programımız alanında uzman konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta birçok kişinin problemi olan boy kısalığını konuşacağız. Boy uzatmak mümkün mü? Ameliyatı nasıldır? Tedavi sürecini ele alacağız ve yine çarpık bacak gibi kemik eğriliklerine değineceğiz. Konuyu konuşmak üzere ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Mesut Kariksiz bizlerle. Mesut Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Boy sıkıntısı sık sık duyarız. Boy genelde bir kader midir? Öyle olduğunu düşünürüz aslında. Boy bir kaderdir. Çünkü herkese eşit şekilde verilmemiştir. Kimisi çok uzun boylu, kimisi çok kısa boylu, kimisi orta boylu vesaire. Öyle biliyoruz. Ülke geneline bakıldığında nüfusun büyük bir çoğunluğunda boy sıkıntısı problemi olduğunu biliriz. Hatta hadsiz bir şekilde insanların boylarının eleştirildiğine de çokça şahit oluruz. Sosyal mecralarda orada burada. Boy sıkıntısı yani bariz ciddi bir sıkıntı. İnsanlar artık estetikle bambaşka bir insan olabiliyor, bambaşka bir yüze sahip olabiliyor. Ama söz konusu boy olduğunda aklımıza boy sıkıntısına bir çözüm var mı gibi bir çözüm gelmiyor aslında. Bir dönem gündeme geldi boy uzatma ameliyatları. Sonra böyle çok duymadık. Ben de bir arkadaşım vasıtasıyla sizi buldum ve bayağı başarılarınızı sosyal mecralarda da gördüm. Boy uzatmak mümkün yani bunu konuşacağız. Peki boy uzatmak nasıl mümkün? Boy uzatma ameliyatları hangi durumlarda yapılır? Öncelikle boy uzatma ameliyatlarını biz 3 durumda yapıyoruz. Bazen konjenital dediğimiz doğumsal problemlerden dolayı boy kısalıkları meydana gelebiliyor. Bu her iki bacağında da kısalık olabiliyor veya işte genelde tek bacağı diğerine göre daha kısa olan hastaların bacaklarını eşitleme şeklinde yapıyoruz. Diğer bir durum toplumda yine sıkça gördüğümüz cücelik problemi. Bu en sık türü bunun akondroplazi dediğimiz hastalık. Bunlarda tabii ki toplum ortalamasına göre çok daha kısalar. Ortalama 1.10-1.20 santim civarında bir boyları var. Bu da tabii sosyal hayatlarını çok etkilemekte. Toplu taşımalarda, yine günlük hayatta bankada bir bankoların yüksek olması, yine ev içerisinde bile mutfak tezgahlarının yüksek olması bunları bayağı etkilemekte. Bir de son zamanlarda artık kozmetik amaçlı estetik boy uzatma ameliyatları yapılmaya başladı. Bu 3 durumda boy uzatma ameliyatlarını yapıyoruz. Tabii toplumumuz dediğiniz gibi çok yüksek boy ortalamasına sahip bir toplum değil. Ortalama toplumda kadınlarımız 1.60-1.62 boyunda, erkeklerimiz 1.70-1.72 boylarında. Bu da dünya standartlarına baktığınız zaman aslında çok ortalarda bir yerdeyiz. Bizden çok daha kısa toplumlar da var, çok daha uzun toplumlar da var. Biz ortalama bir yerdeyiz. Yine yapılan, Türkiye'de yapılan araştırmalar var. Bunlarda bakılmış ki aslında toplumun %50 ile %70'ine yakını boyundan rahatsız. Kendini toplum ortalamasından daha kısa görmekte. Ve bu psikolojik rahatsızlıklara da neden olmakta. Artık dediğim gibi aslında boy uzatma çok yeni bir şey değil. 1950'lerden beri yapılan bir şey. Rus ortopedist bilim adamı Ilizarov tarafından geliştirilen bir teknikle boy uzatmalar yapılmaya başlandı. Ama tabii bunun dünyaya yayılması, ülkemize gelmesi 80'li yılları buldu. 80'li yıllardan beri Türkiye'de deformite cerrahisi, boy uzatma ameliyatları yapılabilmekte. Tabii ki özellikle bizim ortopedi bölümü biraz hızlı gelişen, çünkü biraz da sanayiye, malzemelere bağlı olduğu için bunların gelişmesiyle birlikte çok hızlı gelişen bir alan. Daha önce eskiden dışarıdan halkalarla yaptığımız bu boy uzatma ameliyatları ondan sonra geliştikçe daha dışarıda görülmeyen kemik içine yerleştirdiğimiz implantlarla yapılmaya başlandı. Bunlar tabii hem hasta konforunu artırdı hem de tedavi süresince oluşabilecek komplikasyonların bayağı düşmesine neden oldu. Bu yüzden de daha fazla
tercih edilmeye başlandı boy uzatmalar eskiye göre. Bu estetik açıdan daha çok tercih edilmeye başlanmasıyla yayılıyor değil mi? Çünkü hala boy uzatma olayının bu kadar olduğunu eminim bu sorunu yaşayanların da çok fazla haberi yoktur. Evet. Çok da yayılmış sayılmaz aslında boy uzatma ameliyatları. Evet, kemik eğrilikleridir, çarpık bacaklardır, birazdan konuşacağız. Bunların bir tedavisi olduğunu hemen hemen herkes biliyor. Evet. Ama boy uzatmada en önemli soru işareti şu: boy kaç yaşına kadar uzar? Yani sanki belli bir dönemi var ve genelde bu ergenlik döneminde işte 20'li yaşlardan sonra zorlaşıyormuş gibi bir algı var. Hangi yaşlarda olacak? Şimdi normalde fizyolojik olarak uzun kemiklerin metafiz ve epifiz arasında bir büyüme plaklarımız var. Bu büyüme plakları kemiğin boyuna uzamasını sağlıyorlar. Bunlar da tabii ergenlik çağından sonra ortalama işte bayanlarda 14-16 yaşında, erkeklerde işte 16-18 yaşından sonra bu büyüme plakları kapanıyor. Büyüme plakları kapandıktan sonra boy uzatma yani boy uzamıyor artık. Bundan sonra eğer bir kişi uzamak istiyorsa cerrahi tedavilerle uzayabilir. Biz de bazen internette karşılaşıyoruz ve hastalar bize soruyor, hocam işte şöyle bir ilaç satılıyor. Bu ilaç boyu uzatır mı? Veya işte hormon tedavisi ile boy uzar mı diye bize de sorular gelmekte. Maalesef dediğim gibi eğer bir kişinin büyüme plakları açıksa, ki dediğim yaş gruplarına kadar, o süre içerisinde belki eğer hormonlarında tabii bu endokrin uzmanları tarafından, ortopedi uzmanları tarafından eğer bir hormon eksikliği varsa bunun altında yatan sebepler, belki hormon tedavisiyle bir miktar uzatma sağlanabilir. Ama eğer büyüme plakları kapandıktan sonra bir hormon tedavisi gibi şeyler yapılırsa bu boy uzamasını sağlamayacağı gibi daha çok uzunlamasına büyüme sağlamayacak, enlemesine büyüme sağlayacak. Bu da yüz kemiklerinde yine diğer kemiklerde enine büyüme sağlayacağı için şekil bozukluklarına neden olacak ve daha diğer iç organlarında, vücudun diğer kısımlarına zarar verecektir. Bu yüzden dediğim gibi fizyolojik olarak ergenlik çağının bitimine kadar boy uzayabilmekte. Bu yaştan sonra eğer bir kişi bir bacağı diğerine göre daha kısaysa veya işte boyundan memnun değilse, uzamak istiyorsa hiçbir şekilde başka ilaç tedavisi veya başka bir şeyleri denemesin. Yani eğer uzamak istiyorsa cerrahi bir tedavi şart maalesef. Evet, büyüme plakları dediniz. Bu 16 yaş ve 14 yaş arası duruyor büyüme plakları ergenlikten. Evet. Biraz sonra ergenlik döneminde. Büyüme plakları bu yaşlarda duruyorsa, büyüme plaklarına ilerleyen yaşlarda cerrahi bir yöntemle müdahale etmek zararlı değil mi? Evet. Biz işte bu yaştan sonra aslında büyüme plaklarına müdahale etmiyoruz. Biz bu operasyonları nasıl yapıyoruz? Ben basitçe anlatayım. Biz cerrahi bir kesiyle kemiklerde bir cerrahi kırık oluşturuyoruz. Bu kırık oluşturduktan sonra az önce anlattığım gibi bizim çeşitli implantlarımız var. Ya dışarıdan gördüğünüz halka şeklinde implantlar ve içeriden koyacağımız bir materyalle bu oluşturduğumuz kontrollü kırık hattında kemikleri birbirinden uzaklaştırıyoruz. Buna tabii bir miktarı var. Yetişkinlerde ortalama günlük 1 milimetre. Çocuklarda bazen biz bunu 1,5 milimetreye kadar çıkartabiliyoruz. Kemikleri günde 1 milimetre birbirinden uzaklaştırıyoruz. Tabii biz bunu yine 1 milimetreyi de bir defada yapmıyoruz. Bunu da günde 4 defa olacak şekilde, yani günde her çevirdiğimde 0,25 milimetre kemik uçlarını birbirinden uzaklaştırıyoruz. Aslında bizim yaptığımız bir nevi vücudu kandırmak. Çünkü zaten vücutta bir kemik kırık oluştuğu zaman vücut orayı iyileştirmeye çalışıyor. Biz de bu kemik uçlarını birbirinden uzaklaştırdıkça vücut orada bir kırık hattı var. Ben o vücudu kırığı iyileştirmem lazım diyor ve orayı iyileştirmeye çalışıyor. Bu iyileştirme bir uzatma dediğim gibi belli bir periyot var, uzatma periyodu. Kırığı oluşturduktan sonra biz 5-7 günlük ortalama bir bekleme süremiz var. Bu bekleme süresinde o kırık hattında bir kallus dokusu dediğimiz yumuşak bir doku oluşuyor ve biz kemik uçlarını birbirinden uzaklaştırarak o yumuşak dokunun kemikleşmesini sağlıyoruz. Bu tabii hastaya göre ve bizim amacımıza göre uzatma miktarımızı yapıyoruz. Uzatma bittikten sonra oluşan o yumuşak dokunun sertleşmesini, tam bir kemik haline almasını bekliyoruz.
O da ortalama 1 santim için 1 ay gibi bir süreç. Yani şöyle hesaplayabiliriz. 3 santimlik bir bacağı diğer bacağına da göre daha kısa. 3 santim için yaklaşık 1 haftalık bir bekleme periyodu var ameliyattan sonra. 1 haftadan sonra 3 santim için günde 1 milimetre uzatma planlıyorsak 3 santim için ortalama 30 günde bir uzatma periyodu olacak. Bu 37 günlük bir uzatma süresinden sonra 3 santimlik boy arasındaki fark eşitsizliği giderilmiş olacak. Bu boy farkı eşitsizliği giderildikten sonra arasındaki dokunun tamamen kemikleşmesi bekleme süresi var. Kemikleştikten sonra yani vücut yine aynı güçte kalıyor mu? İşte onu söylüyorum. Zayıflama var mı? Yok. O 37 günlük bir süreçten sonra ortalama 3 santim için 3 aylık bir süre içerisinde de o oluşturduğumuz doku tamamen kemikleşiyor. Yani önemli olan kemiğin sertleşmesi Evet. ve diğer Ondan sonra bacaktaki kemikler zaten gibi. evet, eğer dokunma. dışarıdan bir implant koyduysak onu çıkartıyoruz. Çünkü artık oluşan kemik diğer kemiğiyle, diğer bacağıyla, diğer ekstremitesiyle tamamen aynı oluyor. Aynı sertlikte oluyor ve tedavi süremiz bitmiş oluyor. Tabii bu tedaviler maalesef diğer ameliyatlar gibi değil. Hani ben ameliyatımı olayım, ertesi günü kalkayım, gideyim ve işte bir hafta 10 gün geçsin, iyileşeyim. Maalesef çok uzun süreli tedaviler. Bu uzatma ameliyatları, yine deformite ameliyatları ortalama bir hasta için 6 ay ile 1 sene kadar sürebilmekte. Bu süre içerisinde tabii biz doktor olarak cerrahi müdahale yapıyoruz, takiplerini yapıyoruz ama hastaya da çok iş düşmekte. Bu süre içerisinde fizik tedavi ve egzersiz yapması gerekiyor. Çünkü biz aslında kemikleri uzatıyoruz. Ama tabii ekstremite sadece kemiklerden oluşmuyor. Etrafını saran kaslardan oluşuyor, tendonlardan oluşuyor, sinirlerden oluşuyor. Biz kemiği uzattıktan sonra bu kasların ve sinirlerin de uzaması lazım. Evet, ameliyat sonrası süreci, iyileşme sürecini isterseniz sonra konuşalım ama şimdi Tabii bu ki. ameliyat yöntemleri herkes için aynı şekilde mi geçerli? Aynı tedavi yöntemini mi uyguluyorsunuz? Evet. Ve o tedavi yöntemi bahsettiğiniz tedavi yöntemi oluyor değil Evet. mi? Şimdi az önce bahsettiğim gibi aslında bizim yaptığımız olay kısaca bu şekilde. Tabii bunların kullandığımız malzemeye göre, ameliyat tekniğine göre birkaç çeşit yöntemi var. Dediğim gibi bu aslında boy uzatma ve deformite cerrahileri ilk yapıldığı zaman tamamen eksternal fiksatör dediğimiz Ilizarov özellikle halka fiksatörlerle, sürküler fiksatörlerle yapılıyordu. Tabii bunlar dediğim gibi artık çok tercih edilen şeyler değil. Tabii ki yine onları kullanıyoruz. Bazı özel durumlarda mesela kemik enfeksiyonu varsa veya hastanın isteğine göre bunlar da tercih edilebilmekte. Ama dediğim gibi günümüz teknolojisiyle artık çok daha hasta açısından konforlu tekniklerle yapıyoruz. Şimdi bu dediğimiz gibi bu eksternal fiksatörlerden sonra artık bu hastanın üzerindeki fiksatörlerin kalış süresini nasıl kısaltabiliriz diye arayışlar oldu. Ondan sonra kemiğin içerisinde çivi dediğimiz implantlar dışına da daha basit, daha küçük fiksatörler yerleştirilip o az önce anlattığım 30 günlük periyottan sonra kemik sertleşene kadar dışarıdaki sadece 30 gün dışarıdaki implantları bırakmaya başladık ve 30 gün sonra o dışarıdaki fiksatörleri çıkartıp içerideki çiviyle yük basmasına sağladık. En azından daha önceki süreçlerde az önce bahsettiğim gibi ortalama 3 ay dışarıdan halkalar, demler kalacakken bu süreyi biz 1 aya indirdik. Tabii bunlar da yetinilmedi. Tamamen acaba bu fiksatörlerden kurtulabilir miyiz diye çalışmalar yapıldıktan sonra şu an tamamen kemiğin içerisinde yerleştirilen çivilerle bu manyetik ve motorize çivilerimiz var. Bunlar kemiğin içerisinde çiviler. Dışarıdan bir oluşturduğumuz manyetik alanla kemiğin boyunun uzatmasını sağlıyoruz ve bu yöntemle hiçbir şekilde kemiğin dışında hiçbir cihaz olmuyor. Bu da İçerisinde oluyor mu? Ameliyattan kemiğin içinde sonra oluyor, cihaz kalıyor mu kemiğin içerisinde? Kemiğin içerisinde ortalama biz kemik sertleştikten sonra aslında o cihazların bir anlamı kalmıyor. Ortalama 1 sene sonra
Eğer tabii bir problem olursa ve hasta isterse ve biz uygun görürsek bu kemiğin içerisindeki implantları çıkartıyoruz. Çıkarabiliyorsunuz. Ama bazen çıkartmıyoruz. Tabii ki bu hastadan hastaya değişebilmekte. Ama ortalama bir sene biz bunları tutuyoruz. Hangi durumlarda çıkarmazsınız? Yani açıkçası bunu çıkartmak için hasta tekrar ameliyat olması lazım. Tekrar kesiler olacak, tekrar ameliyat olacak. Bazen hastalar da bunu istemiyor. Bazen biz de hiçbir problem yoksa, hastayla o implant iyi bir uyum göstermişse, problem görmemişsek biz de bazen çıkartmıyoruz. Evet. Ama bazen de dediğim gibi çıkartmamız gereken durumlar oluşuyor. Evet, ameliyatta boy uzatmak mümkün ve bu ameliyatlarda oldukça yayılmış bir durumda. Peki yaş sınırı kaç? Her yaşta ameliyat olabilir misiniz? Her yaşta ameliyat, aslında teorik olarak her yaşta ameliyat olabiliriz. Ama tabii ki az önce anlattığım gibi yaş arttıkça kemiğin iyileşme hızı düşüyor. Evet. O yüzden az önce bahsettiğim 3 santim için ortalama 10 yaşın altındaki bir çocuk için 2 veya 3 ay beklerken belki bu 50 yaşındaki üstündeki bir insan için bu süre 2 katına çıkıyor. Bazen 6 aya çıkıyor. 50 yaşından sonra da tercih edenler var mı? Her yaşta yapılabilir. Tabii ki. Tercih ediyorlar. Her yaşta yapılabilir ama tabii ki özellikle hani sigara kullanıyorsa, tansiyonu, diyabeti, herhangi bir kemiğin dolaşım bozacak bir durum varsa tabii ki bu durumlarda uzak duruyor. Özellikle sigara bu tedavi süresince kesinlikle kullanılmaması gereken bir şey. Zaten sigara içenlerin biz böyle bir ameliyat yapmıyoruz. Ama tedavi süreci bittikten sonra yani o süre içerisinde bırakması lazım. Ondan sonra tabii ki içip içmemesi kendi kararı ama yaş sınırı yok dediniz. Evet. Fakat yaş geçtikçe bu böyledir zaten. tedavi süresi Kırılan uzuyor. bacak için de böyledir. Kesinlikle öyle. Erken yaşta çabuk kaynayan Evet. kemik ileriki yaşlarda kaynamıyor. Ve peki en fazla kaç santim boy uzar? Evet. Şimdi aslında bunun da belli bir kesin bir cevabı yok. Şöyle mesela cücelik dediğimiz akondroplazi hastalarında biz birkaç ardışık seansla yaklaşık 30-40 santime kadar uzatma yapabiliyoruz. Ki bunlar bir de daha erken yaşlarda başlıyoruz. Ortalama 5-6 yaşlarında ilk ameliyatını yapıyoruz. Sonra 8-10 yaşlarında ikinci ameliyatını, bir 12-13 yaşlarında üçüncü ameliyatını yaparak ortalama 40 santim kadar 30 ile 40 santim arasında boy uzatma sağlayabiliyoruz. Veya bir bacağı diğer bacağına göre 15 santim daha kısa bir hastanın bir bacağını 15 santim uzatabiliyoruz. Bunda öyle bir sınır yok. Aslında teorik olarak bir ekstremiteyi 1/3'e kadar uzatmak lazım ama dediğim gibi eğer hastaysa, bir bacağı diğerine göre daha kısaysa veya çok erken yaşta bu ameliyatlara başlandıysa çok daha yüksek miktarlarda uzatma yapabiliyoruz. Ama estetik amaçlı uzatmalarda tabii ki durum daha farklı. O tarz durumlarda ortalama üst bacakta yani femur kemiğinde 8-10 santim, alt bacaktan 6-8 santime kadar uzatma sağlanabiliyor. Yani mesela şimdi 25 yaşındaki, bu arada cinsiyetten cinsiyete fark eder mi? Hayır, bir cinsiyet farkı pek yok. 25 yaşındaki bir birey bir 55 boyunda ve bir 65 boyuna çıkmak istiyor. Bu nasıl bir süreç? Böyle bir örnek üzerinden anlatalım isterseniz. Şimdi dediğim gibi bir 55 boyundaki bir insan eğer boyunu uzatmak istiyorsa ve ekstremiteler arasında bir eşitsizlik yoksa biz üst bacak dediğimiz femur kemiğinden bu hastanın bacağını ortalama 8 santim civarında bir uzatma yapabiliriz. Tabii buradaki ameliyat, yani bizim aslında konuştuğumuz şeylerin hepsi tabii ki hastadan hastaya göre değişebilir. Hep ortalama oranlar veriyoruz. Bu bazı hastalarda 8 santim diye bir hedef koyuyoruz. Bu 8 santimin altına düşüyor. Bazılarında koyduğumuz hedefin üstüne çıkıyoruz. Çünkü buradaki kasların esnekliği, sinirlerin bize izin verme sınırı, bunlar etkili oluyor. Ortalama 8 santim uzatma için dediğim gibi ameliyat oldu. 8 santim için 80 gün, 7 günde bekleme süresi 90 gün. Yani 3 aylık bir süre sonra 8 santim uzamış oluyor. Ama aşama aşama mı gerçekleşiyor bu boy uzaması? Az önce anlatmıştık aslında. Zamanla, Günde 1 milimetre uzatıyoruz. Yani ameliyattan çıktı 8 santim uzamıyor.
ameliyattan çıktıktan sonra işte koyduğumuz implantlara az önce anlattığım implantlardan birini yerleştiriyoruz. O implantlara göre günde 1 milimetre uzatmayı sağladık. Siz ameliyatı bir kere yapıyorsunuz. 3 ay sonra iyileşme süreci değişiyor. 3 ay sonra uzatması tamamlandı. 3 ay sonra 8 santim uzamış oluyor. Ondan sonra dediğim gibi onun bekleme süresi var. Uzattığımız kemiğin içerisinin tamamen dolması, sertleşmesi, kemikleşmesi. Ondan sonra bu hastanın tedavi süresi bitmiş oluyor. Ortalama 8-9 ay ile 1 seneye kadar bulabiliyor. Tabii bu süreç içerisinde yatay hiç bağımlı kalmıyor bu hastalar. Bu da mesela çok merak edilen bir şey. Hastalar ameliyatın ertesi günü koltuk değneği veya işte walker, yürüteçlerle yürümeye başlıyor. Yük vermeye başlıyor. Ortalama 3 ay içerisinde, 3-4 ay içerisinde, bunlar tabii hastadan hastaya göre değişiyor. 3-4 ay içerisinde desteksiz yürümeye başlıyor. Ameliyatın ertesi gün germe egzersizlerine, kas güçlendirme egzersizlerine başlıyor. Eğer zaten bu egzersizlerini kendisi düzgün bir şekilde yaparsa genelde fizik tedaviye de çoğu vakada gerek kalmıyor. Ama eğer bu anlattığımız şeyleri düzgün yapmazsa, egzersizlerini düzgün yapmazsa bazen fizik tedaviden yardım almamız gerekebiliyor. Bu fizik tedavisini, egzersizlerini, kas güçlendirmesini, germelerini iyi yaparsa, tedavi sürecine uyarsa ortalama 8-9 aylık bir süre içerisinde tedavisi tamamen bitmiş oluyor. Yani burada iyileşme süreci de kişinin uyduğu kurallara göre değişiyor. Ve yine iyileşmeyi olumsuz yönde etkileyen faktörlerin başında sigaranın geldiğini söylediniz. Ve egzersizlere uymak, doktor kontrolünde olmak gerekiyor. Böyle devam ederse fiziksel bir tedaviye de ihtiyaç duymayabilir aslında. Evet, tabii ki. Bir şey dediniz, bu boy uzatmalar bacaktan yapılıyor değil mi? Dolayısıyla bir bacağı, şimdi sonuçta insan genellikle orantılı bir şekilde yaratılmış. Yani bir gövde ve bacak uyumu vardır. Burada bacağı 8 santim uzattığınızda, 6 santim, 10 santim uzattığınızda gövdeyle bir uyumsuzluk olmuyor mu? Merak aslında ettim. bir uyumsuzluk olmuyor. Bir de bu boy uzatmaların aslında biraz sihirli bir görüntüsü var. Yani karşıdan iki hasta geldiği zaman baktığınız zaman bacak boyu uzun olan veya topuklu ayakkabı giymiş olan bir kişiyi aynı boyda olmasına rağmen diğerinden daha uzun görüyorsunuz. Yani bu aslında estetik açıdan da kötü değil, aksine daha iyi bir. Yani tabii ki uzun belli bacak kısımlar iyidir. içerisinde. Fakat bu fark çok olduğu zaman göze çarpar mı diyor? Yani bu onun zaten belli bir altın oranı var bu işin. Evet. Bu oranın üstüne çıkarsanız tabii ki kötü bir görüntü oluşur. Ama o sınırlar dahilinde yapılan uzatmalar çok iyi sonuçlar, estetik açıdan da çok iyi sonuçlar yaratıyor. Evet. İyileşmeyi olumsuz yönde etkileyen faktörleri de konuştuk. Bitkisel ilaçlara başvurmayın, kanmayın. Eğer boyunuzun uzamasını istiyorsanız cerrahi bir yöntemle bunun üstesinden artık geliniyor dediniz. Peki ameliyat izi kalıcı mı? Şimdi tabii ki hem kemiğin içerisine hem kemiğin dışarısına bazı implantlar, cihazlar yerleştiriyoruz. Bunlar için bazı kesiler yapıyoruz. Bu kesiler aslında çok küçük kesiler. Dizin ve işte hangi kemikten yapacaksak, tibia veya femur, alt bacak ve üst bacaktan yapacağımız kemiğe göre birkaç tane 1-2 santimlik ortalama 4-5 kesiden oluşuyor. Tabii bunun hem ameliyat sonrası dikiliş yöntemi hem de ameliyat sonrası bunlara verdiğimiz bazı yara izini geciktirici, düzeltici ilaçlarla bu yara izleri aslında ortalama 1 sene sonunda çok belirli ve belirsiz bir hale geliyor. Evet. Yani aslında o kadar belirli bir yara izi olmuyor. Yara izi kalıcı değil tahmin edildiği gibi. Bir diğer önemli konu ki eğer boy uzatmasıyla ilgili farklı söyleyeceğiniz bir şey varsa devam edelim. Yani bir de şunu belirtmek istiyorum. Aslında dediğim gibi sadece biz bacak boyunu uzatmıyoruz. Mesela kolları, mesela bu cüce hastalarda, akondroplazi hastalarında biz kolları da uzatıyoruz. Çünkü kollar da kısa. Yine el parmakları, ayak parmakları kısa olan hastalarımız var. Aslında biz kemiklerin hepsini uzatıyoruz. Kemiklerin hepsi teorik olarak uzatılabilir. Ve onların hepsini uzatıyoruz çoğu zaman.
Evet, gerek kemikleri duyduğumuz sadece bacağa Sadece özgü bir, bacaklar, tabii ki. tabii ki ortopedi uzmanı olarak sadece bacak üzerinde çalışmıyorsunuz. Onun dışında bir diğer önemli konu, belki de boy uzatmasından, uzamasından daha önemli bir konu. Çünkü kusursuz ama kısa bir boy çok göze çarpmayacaktır. Ama boy yerinde kemik eğri, bacak aşırı derecede çarpık ve bir bacak bir diğerinden daha uzun ya da daha kısa olabiliyor. Bu durumla çok karşılaşmadığımızı düşünüyorum ben, ama fazla mı böyle vakalar ve bunun nedeni ne oluyor? Genetik faktör mü, doğum sırasında yaşanan sıkıntılar mı, ne mesela? Evet. Aslında günümüzde çoğu şeyin artık sebebi genetik. Evet. Şu an koronavirüsün bile artık son yapılan çalışmalarla genetik altyapısının olduğu ortaya çıkıyor. Bizim boyumuzun uzunluğunda aslında yine bacak eğriliğinin de yapılan araştırmalar %75'in genetik olduğunu gösteriyor. Yani kalan %25'i işte beslenme, spor, hormonal durumlar, çevresel faktörler gibi şeyler etkiliyor. Aslında biz doğduğumuz zaman boyumuzun ne kadar olacağı ortalama %75'i belli. Anne babamızın mirası bunu Derler yani, siz kısasınız, çocuk kime çekti? A dayıya çekmiş, boy dayıya çeker falan, var böyle şeyler. aynen, Gerçekten de %75'i genetik. maalesef genetik bir durum. Yine bu bacak eğrilikleri, özellikle çarpık bacak, işte o bacak, X bacak, işte genu varum, genu valgum dediğimiz deformitelerin baktığımızda aslında Türkiye çok güneş gören bir ülke olmasına rağmen maalesef D vitamini eksikliği çok fazla. Bunların altyapısında D vitamini eksikliği çok önemli bir problem. Yine beslenme çok önemli. Bu çocukların aslında erken yaşta görüldüğü zaman belki basit bir D vitamini takviyesiyle ileriki yaşlarda böyle bir bacak eğriliği oluşmayacak. Ama işte bazen bunlar atlandığı zaman ya da ihmal edildiği zaman ileriki yaşlarda maalesef bunlar ciddi problemlere neden olabiliyorlar. Evet. Şimdi bacak eğrilikleri demişken o görüntüler de yavaş yavaş arka ekrana gelsin. Önce bir çarpık bacak ameliyatının görseliyle başlayalım. Bu arada biz konuşalım. Bebeklerde de var bu kemik eğrilikleri durumu. Yetişkinlerde de bacak ayrılığı, parantez, çarpık bacaklar ve bu bacakları dümdüz yapmak mümkün. Bu Evet. ameliyatlar boy uzatma ameliyatları kadar zor bir süreç mi? Şimdi aslında boy uzatma ameliyatlarıyla bu bacak geriliği ameliyatları teorik olarak aynı şey. Yine aynı şekilde bir kemik kesisi yapılıyor. Ondan sonra bacak geriliği miktarı ölçülüp bu bacak geriliği miktarı düzeltiliyor. Bunların sadece boy uzatmadan farkı tedavi süresi aslında daha kısa. Çünkü dediğimiz gibi bu uzatmada yeni bir kemik oluşturuyoruz. Yumuşak bir kemik. Onun sertleşmesini bekliyoruz. Burada Düzeltme işlemi daha çok. Burada düzeltme işlemi yaptığımız için düzeltme işlemini de yine daha çok aslında fiksatörler yapıyoruz. Dışarıdan halkalarla yapıyoruz. Düzeltme işlemi tamamlandıktan sonra bunların tedavi süresi daha kısa sürüyor. Evet. Ortalama 3 ay bir yetişkin için altında herhangi bir rahatsızlığı yoksa 3 ile 4 aylık bir tedavi süresi içerisinde bu bacaklar tamamen düz bir hal alıyorlar. Şimdi bu bir çarpık bacak görüntüsü değil Evet, mi? o bacak genu varum dediğimiz bir hastalık. Bunlar dediğim gibi daha çok çocukluk çağında D vitamini eksikliğine bağlı nedenlerle olmakta. Bu kemik Bu aralıkları arasında sık görülen bir tür Tabii değil ki, mi? evet. Çarpık bacak çok karşılaştığımız bir Toplumda durum. çok karşılaşan bir durum. Bunun cerrahi tedavisi var. Cerrahi tedaviyle çok iyi sonuçlar da alınıyor. Yani bu aslında şimdi çarpık bacak bunlar belki toplumun çoğu tarafından estetik bir kaygıyla doktora gidiliyor ama şimdi vücudun bir biyomekaniği var. Şimdi dizin normal bir insanın yük dağılımında dizin tam ortasına yükün dağılması lazım. Ama işte O bacak ve X bacakta dizin tam ortasına değil, dizin ya dış kısmına ya iç kısmına yük biniyor. Bu da özellikle ileriki yaşlarda 40-45 yaşından sonra dizlerde, ayak bileklerinde, kalçalarında, belde ciddi anlamda kireçlenmelere, geri dönüşümsüz problemlere yol açıyor. Eğer bunların tedavisinde gecikirsek
Beraberinde Tamam. sağlık problemlerini de getiriyor. Beraber Bunların sağlık- tedavi edilmesi gerekiyor. Tabii ki. Sadece estetik amaçlı yapmıyoruz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü dizi düzelttik ama bu süreç içerisinde belinde, kalçasında, ayak bileğinde problemler oluştu. Bu sefer diğer eklemlerini ameliyat etmeniz gerekiyor. Bu yüzden bunları bir sağlık problemi gibi görmek lazım. Aslında bunlar dediğim gibi bir sağlık problemi aslında. Evet. Estetik kaygılarla değil de ileriki yaşlarda dizlerde, diğer eklemlerde problem oluşmasın diye. Aslında psikolojiyi etkileyecek her şey bir sağlık problemi değil midir? Çünkü psikoloji etkilendikten sonra zamanla ruhsal sağlığınız bozulduğunda bu fiziksel olarak da etkileyecektir. Mantıksal Zaten olarak. Dünya Sağlık Örgütü'nün zaten hani sağlık tanımında insanların fiziksel ve ruhsal olarak tam bir iyilik halinde olması diye tanımlanıyor. Bir insanın zaten ruhsal altyapısı iyi değilse, ruhsal ve psikolojik olarak kendini iyi hissetmiyorsa, fiziksel, bedensel olarak iyi olması onun tamamen iyi olduğu anlamına gelmiyor. Onlar da biz hasta diyoruz zaten. Evet. Bu nasıl bir bacak türü oluyor? Burada sanırım bir bacak Bu hastanın diğerinden bir bacağı, daha... evet, bir bacağı diğerinden daha kısa. Ameliyatla diğer bacak boyları eşitledi. Bu hastanın bir 5 santim ortalama bir kısalığı vardı mesela. 5 santimlik bir boy kısalığı giderildi. Bacaklar eşit hale geldi. Tabii ki Yani hem bir bacak daha kısa hem de daha iri mi? şimdi bu hem hipertrofi dediğimiz bir hastalık. Bunların ekstremiteleri, hatta bazen iç organlarında falan problemler oluşuyor. Bir ekstremitesi diğerine göre daha kalın oluyor, daha kısa oluyor. Yine bunlarda bazen araştırma yapıldığında, mesela bunları biz gördüğümüz zaman diğer bölümlere de gönderiyoruz. Mesela bunların böbreklerinde, diğer iç organlarında problemler oluşabiliyor. Genetik olarak başka Bu neye bağlı hastalıklar. olarak oluşuyor? Bunlar genetik problemler genelde, dediğim gibi yani genetik hastalıklar olduğu için çoğu organı tutabiliyorlar. Evet, yani bacak eğrilikleri aslında sadece bir dış görüntü değil ama dediğim Tabii gibi bu psikolojiyi çok etkileyecek bir görüntü Tabii ki, aslında. evet. Boydan daha etkili olduğunu düşünüyorum ben psikoloji Zaten üzerine. evet, yani hastalar az önce de söylediğim gibi daha çok estetik kaygılarla geliyorlar. Hani ben bacağım eğri, ben işte özgüven eksikliği oluşturuyor, rahatsız oluyorum, psikolojim bozuyor diyorlar ama bu aslında bir hastalık. Çünkü düzeltilmediği zaman ileriki yaşlarda çok ciddi problemlere neden oluyor. Evet, bu nasıl? Bu o bacak dediğiniz Evet, bu da bacak mı yani? o bacak. Bunlar da dediğim gibi ameliyatta çok iyi Yani sonuçlar çarpığın alıyor. tam tersi mi oluyor? Bu çarpık bacağın tam tersi. Yani aslında onun Türkçe terimleri biraz karışık. Ben de çok yani çarpık Evet. bacak hangisidir, parantez Kendimizce bacak hangisidir? adlandıralım artık. Herkes bir isim veriyor buna ama tabii bu tıbbi olarak buna biz gene varum diyoruz. O bacak veya bunlar dediğim gibi ciddi sağlık problemleri. Bunların düzeltilmesi lazım. Görüntüler arasında çok zor bir bacak vardı. Biraz geri dönmüş, çarpık Evet, da evet. değil. O görüntü de gelsin. Gerçekten bunun ameliyatı nasıl yapılıyor? Düzelmesi mümkün mü? Zor görünüyor çünkü. Bu değil, bunu da değerlendirelim ama. Evet, bu da dediğimiz gibi zaten X bacak gene valgun. Bu tabii diğerinden Daha daha az zor. görünen, Evet. daha az görünen, ameliyata da daha zor olan. Bu hasta mesela aslında 4 kemiğinde de sıkıntı var. 4 kemiğinde de eğrilik var. 4 kemiğinde de eğrilik olunca tabii ki bu hastanın hem yürüyüşü kötü oluyor, hem de ciddi sağlık problemlerine neden oluyor. Ama bunlar ameliyatla deformite cerrahisiyle ilgilenen hekimler tarafından zaten bu maalesef ülkemizde ve dünyada da böyle deformite cerrahisiyle ilgilenen doktor Sayınız çok az, çok evet. fazla değil. Belli merkezlerde bu ameliyatlar yapılıyor. Ama elinize sağlık. Çok başarılı bir Ama ameliyat evet olmuş. yani sonuçları iyi. Yani bu ameliyatları araştırırlarsa yapılan bir hekim tarafından çok iyi sonuçlar ediniliyor bu Yani hastalar için. siz çıktınız burada sosyal mecralarda da manyetik çivi ile Evet. bacak uzatma ameliyatları adlı başlıkta isminiz çok yer aldı. Bu manyetik çiviyi bu yöntemlerde kullanıyorsunuz değil mi? Manyetik çivi eğrilik değil de daha çok boy uzatma Boy uzatmada. amaçlı kullanıyoruz. Çünkü dediğim gibi manyetik çivilerde dışarıda hiçbir cihaz olmuyor. Her şey tamamen kemiğin içinde oluyor. Tamamen kemiğin içinde olduğu için hem estetik açıdan hem hasta konforu açısından hem de bu hastanın rehabilitasyonu, fizik tedavisi açısından çok daha iyi sonuçlar ediniyoruz. Bunlar da her gün geliştirilmekte.
En son mesela çok yeni bir şey geliştirildi. Manyetik plak geliştirildi. Şu an Amerika'da birkaç hasta tarafından yapıldı. Şimdi bu çocuklarda özellikle büyüme plakları açık olduğu için çivi gibi implantları, kemiğin içine koyacağımız implantları çok da fazla kullanmak istemiyoruz büyüme plaklarına zarar vermemek için. Ama işte bu manyetik plakla artık çocuklarda da dışarıda hiçbir cihaz olmadan tamamen kemiğin içerisinde bu ameliyatları önümüzdeki dönemlerde inşallah yapacağız. Daha Güzel bir gibi gelişme. çok daha yeni bulunan bir cihaz. Sayınız az ama yöntemler Çok hızlı gelişiyor. Evet, gelişiyor. çok hızlı gelişiyor. Bu umut verici en azından. Sanayiye bağlı olduğu için maalesef bizim işlerimiz bu da bayağı gelişmesi. Kullandığınız implantlar evet. evet, bu da sanayiye bağlı, doğrudur. Yani bakıldığında bir bacağı böyle dümdüz yapmak, ki şu arkadaki görüntü pek mümkün görünmüyor, yani arkadaki görüntü. Evet. Şimdi bu da tabii bir ayak deformitesi. Bu hasta bize geldiği zaman parmak ucuna basarak yürüyordu. Tabii bu ayak ve ayak bileğindeki kemiklerde kireçlenmeler vardı bu hastanın ayağında. Bunlar da tamamen ayak tabanına basar bir hale geldi. Şu an hasta ayak tabana basarak yürüyebiliyor. Evet, bu kireçlenmeler acaba şeyden mi kaynaklanıyor? Bir bacağı daha çok yormaktan mı kaynaklanıyor? Yani şimdi dediğim gibi vücudun bir biyomekaniği var. Bir normal standartı var. Siz onu yanlış kullandığınız zaman, bu tabii hem kullanışa bağlı hem de bir ekstremitenin diğerine göre daha kısa olmasına bağlı, daha yamuk olmasına bağlı, eğri olmasına bağlı olunca oradaki kemikler birbirine maalesef sürtüyorlar. Sürtünce de oradaki kıkırdak dokular zarar görüyor. Altındaki kemikler ortaya çıkıyor ve ciddi ağrılar neden oluyor. Bu hastalarda bazen o kemiklerin birbirine kaynatılması gerekiyor. Daha ağrılar oluşmasın, daha düzgün bassın diye. Genelde bu deformite cerrahisindeki ameliyatların çoğunu dışarıdan fiksatörlerle, bazen içeriden plaklarla, vidalarla, çivilerle yapıyoruz. Ameliyatlar genel itibariyle başarılı ama, değil mi? Hasta açısından, hasta konforu açısından iyi. Tabii bu ameliyatlar dediğim gibi çok uzun süreçli tedaviler. 6 ay, 1 sene sürüyor. Hastanın psikolojisinin çok sağlam olması lazım açıkçası. Hasta yakının psikolojisinin çok sağlam olması lazım ve doktorunun psikolojisinin çok sağlam olması lazım. Yani bu bir ekip işi. Maalesef bu ekibin içerisinde biri problem yaşarsa o zaman büyük sıkıntılar yaşıyorsunuz. Mesela hasta geliyor, diyorsunuz ki bak ben seni bir ameliyat yapacağım. Bu ameliyattan sonra işte böyle bir süreç var, fizik tedavi süreci var. İşte belki birkaç ameliyat olman gerekecek. Bunları anlatıyorsun. Tabii ki hasta ve hasta yakınları bunlara başta tabii ki biz bunlar her şeyin hazırlıklıyız diyorlar ama bir bakıyorsunuz tedavinin 1. ayında, 2. ayında işte biz çok sıkıldık. Biz kaç ay oldu işte başta mesela 1 sene sürecek demişsiniz ama 1. ayında, 2. ayında sıkılan hastalar oluyor. Yine doktorun da sabırlı olması lazım. Çünkü bazen bu ameliyatlar bir ameliyatla bitmiyor. Birkaç seri ameliyat gerekiyor. Bunların hepsine hem donanım olarak hem zaman olarak hazır olması lazım. Evet, bu ekip içerisinde biri dediğim gibi eğer sorun yaratırsa o zaman hastane tedavisi aksıyor. Kesinlikle sağlam bir psikoloji gerekiyor ki benim de konudan özetle anladığım, tamam mucize gibi görünüyor, çok zor, boyunuz uzuyor, bu kemik eğrilikleri vesaire düzelebiliyor, çarpık bacak düzelebiliyor, bunlar mümkün. Ama böyle biz şimdi görüntünün bir iyi halini getirdik, bir de bir önceki halini getirdik. Bakınca hemen aklımızda canlanan hop iyileşti. Aslında böyle bir süreç olmadığını, zor bir süreç zahmetli olduğunu, bir süreç maalesef. Zahmetli bir süreç olduğunu hem hasta açısından hem hasta yakın açısından. Evet, zahmetli bir süreç maalesef. Süremizin de sonuna geldik ama bu ameliyatlar mümkün. Sabırlı olacaksınız sağlam bir psikolojiyle, özellikle de eğer görsel olarak ve sağlıksal olarak, çünkü bu ekrana gelen görüntüler gerçekten de mümkünse tedavi edilmesi gereken görüntülerdi. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Verimli bir program oldu. Evet değerli izleyiciler, bir Sağlıkla Kalın programının daha sonuna geldik. Çok önemli bir konuyu konuştuk. Boy uzaması, bacaklardaki kemik eğriliklerini konuştuk. Haftaya yine farklı bir konu ve sağlık alanında yine bir konukla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.